Allah'ın yeryüzündeki evini yıkmaya çalışan o zalim kişi. Küçücük kuşların koskoca filleri yendiği o dehşetli gün. Allah'ın mucizesi sonucu yerinden bir adım bile oynatılamayan o devasa fil. Ebrehe'nin etlerinin lime lime dökülerek can verdiği o hazin son. Onları ne devasa filleri kurtardı, ne de kurdukları görkemli orduları. Öyle bir helak ki, Allah'ın evini yıkmaya gelenler, taş yağmurunda yerle bir oldular. Fil vakası. Tarihte birçok kıskançlık vakası yaşanmış ve sonucu hep hüsranla bitmiştir. Şeytan, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı, Kabil, Habil'i, kardeşleri ise Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kıskanmış ve bu vakalar sonucunda bizlere ibret verecek birçok ders çıkmıştır. Bu olaylardan birisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan hemen önce gerçekleşen mucizelerden biri olan fil vakasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce gerçekleşen peygamberlik delillerine irhasat denilmektedir ve fil vakası da bir ihrasattır. Bu vaka küçücük kuşların koca koca filleri devirdiği, günümüzde dahi birçok olayda ümidimizi arttıran bir vakadır. Bu olaya fil vakası denmesinin nedeni ise orduda çok sayıda fil bulunmasından kaynaklanmaktadır. Fil vakasının olduğu zamanın Araplar arasında fil yılı olarak ifade edildiği söylenmektedir. Ebrehe'nin Yemen'in başına geçmesi. 6. yüzyılın başlarında Yemen, Yahudi Himyeri hükümdarının Hristiyanlara yönelik katliamıyla sarsıldı. Bu zulme misilleme olarak Habeşistan kralı Necaşi, Bizans'ın da desteğiyle 525 yılında büyük bir orduyla Yemen'i işgal etti. Habeş ordusu Yahudi iktidarını devirdi ve ülkeyi idare etmek üzere bir vali bıraktı. İslami kaynaklara göre bu ordu başlangıçta Aryat adlı bir kumandan tarafından yönetiliyordu ve Ebrehe el-Eşrem de bu orduda önemli bir komutandı. Fetihten sonra Ebrehe ile kumandan Aryat arasında iktidar mücadelesi yaşandı. Ebrehe, Aryat'la yaptığı düelloda onu öldürerek Yemen'in kontrolünü eline geçirdi. Bu isyan başlangıçta Habeş hükümdarını öfkelendirse de Ebrehe kurnaz bir şekilde kendini affettirmeyi başardı. Sonuçta Necaşi, Ebrehe'yi Yemen'de hükümdar olarak tanıdı. Böylece Ebrehe, fiilen Habeşistan adına Yemen valisi konumuna gelmiş oldu. Ebrehe yönetimi ele geçirdikten sonra Hristiyanlığını açıkça ilan ederek bölgedeki Yahudi inancına ve Orta Arabistan'daki putperestliğe karşı Hristiyanlığı yayma politikasını benimsemiştir. Ebrehe kendi adına kitabeler diktirmiş, Mağrip Barajı'nın tamirini 548 yılında gerçekleştirmiş ve etrafında prensliklerle diplomatik ilişkiler kurmuştur. Ebrehe'nin resmi unvanı kitabelerde Seba, Hadramut ve Yemen hükümdarı, yükseklerde ve ovalardaki Arap'ın kralı şeklinde anlatılmaktadır. Bu da onun Yemen'i bağımsız bir kral gibi yönettiğini göstermektedir. Ebrehe'nin Yemen'deki politikaları ve Kabe'ye bakışı. Ebrehe, Yemen'deki iktidarını pekiştirdikten sonra bölgenin ekonomik hayatında da nüfus sahibi olmaya çalıştı. Hristiyan kimliği nedeniyle Yemen'de kiliseler inşa edip Hristiyanlığı yüceltirken Arabistan'ın merkezi Mekke'de bulunan Kabe'nin konumunu bir rakip olarak görmeye başladı. Zira o dönemde Kabe Arap kabileleri için en kutsal mabetti ve Mekke şehri putperest Arapların hac merkezi konumundaydı. Her yıl düzenlenen hac mevsimi Mekke'ye büyük bir ekonomik canlılık ve itibar kazandırıyordu. Yemen'in yeni hükümdarı Ebrehe, kendi topraklarında benzer bir dini merkez oluşturarak hem dini nüfuzunu arttırmayı hem de ticari kazançları Yemen'e çekmeyi hedefledi. Bu amaca yönelik politikaları çerçevesinde Orta Arabistan paganizmine meydan okudu ve Kabe'yi gölgede bırakacak girişimlere yöneldi. Ebrehe'nin Mekke'ye ve Kabe'ye bakışı büyük ölçüde siyasi ve ekonomik rekabetlerle
dini misyonerlik arzusu tarafından şekillendi. Kabe, onun gözünde putperestliğin merkeziydi ve Arapların kalbini kazanmak için bu merkezi etkisiz kılmak gerekiyordu. İbni Hişam'ın naklettiğine göre Ebrehe, Arapların Kabe'ye gösterdiği teveccühü kendi memleketime çekmeden rahat etmeyeceğim diyerek niyetini açıkça ortaya koymuştu. Bu doğrultuda Yemen'de çok görkemli bir kilise inşa etmeye karar verdi. Ebrehe'nin Kabe'yi gölgeleme çabası ve Al-Kulays Kilisesi. Ebrehe, Sana'da büyük bir katedral inşa ettirdi ve tezyinatı için Bizans'tan mermer ve mozaik ustaları getirdi. Bizans İmparatoru ustaları yollarken dini hayatı düzene sokması amacıyla İskenderiye'deki İtalyan asıllı papaz Gregentus'u da göndermiş ve Ebrehe bu papazın hazırladığı 23 maddeden oluşan bir kanunu yürürlüğe koymuştur. Kiliseyi inşa ederken Ebrehe, Yemen halkını zorla çalıştırmış ve yapıyı en değerli malzemelerle süslemiştir. Örneğin tarihçi El-Süheyli, Ebrehe'nin kiliseyi mermer, değerli taşlar ve altın gümüş haçlarla donattığını, hatta Sebe Melikesi Belkıs'ın eski sarayından malzemeler getirdiğini nakleder. İşçileri zorla çalıştırıp işe geç kalanların ellerini kestirecek kadar zalim davranmıştır. İbni İshak'ın rivayetine göre Ebrehe, Sana'da eşi benzeri görülmemiş büyüklükte ve yüksek bir kilise yaptırıp Habeş kralı Necaşi'ye "Senin için öyle bir kilise yaptırdım ki benzeri yok. Amacım Arap haccını, Kabe ziyaretini buraya çekmektir" diye yazdı. Bu kiliseye Araplar El-Kuays adını vermişlerdir. Katedralin inşaatı tamamlandıktan sonra Ebrehe çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek halkı mabedi ziyaret etmeleri için Sana'ya çağırdı. Arapların kiliseye tepkisi ve hakaret olayı. Ebrehe'nin Kabe'yi gölgede bırakma teşebbüsü Arap kabilelerini öfkelendirdi. İbni İshak ve diğer siret tarihçileri bu kiliseye karşı Araplardan bazılarının tepki olarak onu kirlettiklerini bildirir. Rivayete göre Kinane kabilesinden öfkeli bir adam gizlice Sana'daki kiliseye girerek duvara idrarını yaptı. Hatta bazı kaynaklar adamın kilisenin içine dışkıladığını da belirtir. Bu hakaret Ebrehe'ye ve onun kilisesine karşı büyük bir aşağılama anlamına geliyordu. Olayı öğrenen Ebrehe öfkeden küplere bindi. Suçlunun Kabe'ye hac yapan Araplardan biri olduğunu öğrenince Kabe'yi yerle bir etmeden durmam diyerek yemin etti. Ebrehe'nin Mekke'ye saldırı kararı ve askeri hazırlıkları. Ebrehe askeri hazırlıklara başladı. Habeşistan'dan ve Yemen'den topladığı büyük bir orduyu Mekke üzerine yürütmek üzere donattı. Bu ordu Arap kaynaklarında fil ordusu olarak anılır. Çünkü Ebrehe ordusuyla birlikte filler de getirtmişti. İslam tarihi rivayetlerinde genellikle Ebrehe'nin sefere en az bir büyük fil, Mahmud adlı fille çıktığını belirtir. Habeş Necaşisi'nden Mahmud adındaki meşhur fili istedi. Necaşi o sırada dünyada büyüklük ve kuvvetçe eşsiz olan Mahmud isimli fili Ebrehe'ye göndererek arzusunu yerine getirdi. Ebrehe ordusunu hazırladı. Mekke'ye doğru yola çıktı. Mahmud adlı fille Mekke'ye doğru ilerliyordu. Hatta Taberi ve bazı kaynaklar Ebrehe'nin ordusunda birden fazla fil, belki 8 veya 13 fil bulunduğunu kaydeder. Güçlü fillerin öncülük ettiği bu ordu Yemen'den Hicaz yönüne doğru harekete geçti. Mahmud'un türü ve fiziksel özellikleri. Kaynaklar Mahmud'un olağanüstü büyüklükte ve güçlü bir fil olduğunu belirtir. Adeta zamanının dünyasında emsalsiz bir cüsseye sahipti. Mahmud'un bu devasa boyutu ve gücü, Ebrehe'nin Kabe'yi yıkma planının kilit unsuru olarak görülüyordu. Hatta planına göre Kabe'nin direklerine bağlanacak, zincirlerin diğer ucu Mahmud'un boynuna bağlanacak ve filin çekmesiyle bina temelinden söküp yıkılacaktı. 60.000 kişilik olduğu rivayet edilen orduya psikolojik üstünlük kazandırmak ve Kureyşlileri yıldırmak maksadıyla filin özellikle en önde ilerlemesi sağlanmıştır. Araplar o dönemde file alışık olmadıkları için Mahmud'un varlığı Kureyşlilerin moralini olumsuz etkiliyordu. Gerçekten de Ebrehe'nin ordusunun gücünü duyan Mekkeliler ve civar kabileler doğrudan savaşa girişmenin beyhude olduğunu anlamışlardı. Fil ordusunun ilerleyişi ve Arap kabilelerinin tepkileri.
Ebrehe'nin filli ordusunun Mekke üzerine yürüdüğü haberi yayılınca, güzergah üzerindeki bazı Arap kabileleri direnmeye çalıştı. Yemen tarafında bir yerli hükümdar olan Zülnefir, kendi kabilesini ve müttefiklerini toplayarak Ebrehe'nin karşısına çıktı. Ancak yapılan çatışmada Ebrehe'nin ordusu galip geldi. Zülnefer yenilerek esir düştü. Ebrehe başlangıçta onu öldürmek istedi fakat Zülnefer, "Beni öldürmeye belki sana faydam dokunur," diyerek canını bağışlattı. Ebrehe ordusuyla ilerlemeye devam etti. Hicaz sınırına yakın Katam topraklarında Nufeyl bin Habib el-Huzai önderliğinde bir direnişte daha karşılaştı. Nufeyl'in yönetimindeki Şehran ve Nahis kabileleri Ebrehe'ye karşı savaştılarsa da mağlup oldular. Nufeyl bin Habib de esir alındı. Ancak o canını kurtarmak için Ebrehe'ye rehberlik yapmayı teklif etti. Ebrehe, Nufeyl'i öldürmeyip kendisine Mekke yolu boyunca kılavuz olarak kullandı. Ebrehe'nin ordusu Hicaz içlerine ilerlerken Taif şehrine yaklaştı. Taif'in ileri gelen Sakif kabilesi Ebrehe'yi karşılayıp itaat arz ettiler. Sakifler kendi şehirlerindeki Lat putunun mabedine zarar gelmemesi için Ebrehe'ye boyun eğdiler. Ve "Biz sana düşmanlık etmek niyetinde değiliz. Aradığın mabet bizimki değil, Mekke'deki Kabe'dir," dediler. Ayrıca Ebrehe'nin Kabe'ye ulaşmasına rehberlik etmesi için Ebu Rigal adındaki bir adamı ona kılavuz olarak verdiler. Böylece çatışmaya girmeden Ebrehe'nin ordusu Taif'ten ayrılıp Mekke yolunda ilerledi. Ordu Mekke yakınlarında Mugammes denilen bir mevkide konakladı. Rivayete göre kılavuzluk eden Ebu Rigal burada öldü. Araplar onu Kabe'ye saldırganlık yolunda rehberlik yapmış bir hain olarak gördükleri için mezarını taş yağmuruna tutarak lanetle anmışlardır. Kureyş'in ve Abdülmuttalib'in tutumu. Ebrehe'nin yaklaştığı haberi Mekke'de büyük bir korku uyandırdı. Kureyşliler ve civar halk bu büyük orduyla savaşmaya güçlerinin yetmeyeceğini anladılar. Nitekim Kureyş, Kinane ve Huzeyl kabileleri başlangıçta Kabe'yi savunmayı düşündülerse de Ebrehe'nin fil ordusuna karşı koyamayacaklarını idrak edip doğrudan çatışmaktan vazgeçtiler. Ebrehe, Mekke halkını kırmak niyetinde olmadığını, asıl hedefinin Kabe olduğunu bildirmek için bir elçi gönderdi. Himyerli bir elçi olan Hunata, Mekke'ye gelerek şehrin ileri gelenini bulup Ebrehe'nin mesajını iletti. Abdülmuttalib bin Haşim'in Kureyş'in reisi olduğunu öğrenince ona Ebrehe'nin şu haberini verdi: "Ben sizinle savaşmaya değil, sadece şu mukaddes evi, Kabe'yi yıkmaya geldim. Engel olmazsanız kimseye zarar vermeyeceğim." Abdülmuttalib elçiye şu tarihi cevabı verdi: "Vallahi bizim onunla savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Buna gücümüz de yetmez. Burada mukaddes olan Allah'ın evidir. Eğer korumak isterse onu ancak Allah korur. Yok, eğer bırakacaksa biz onu savunamayız." Bu sözler Kureyş'in meseleyi Allah'a tevdi ettiğini gösteriyordu. Hunata, Ebrehe'nin elçisi olarak Abdülmuttalib'i Ebrehe'nin ordugahına davet etti. Abdülmuttalib bazı oğullarıyla birlikte Ebrehe'nin kampına gitmek üzere yola çıktı. Yolda daha önce Ebrehe'ye esir düşmüş olan dostu Zülnefer'i buldu. Abdülmuttalib, "Ey Zülnefer, içinde bulunduğumuz bu belayı defetmek için bir çare bulamaz mısın?" diyerek ondan yardım istedi. Zülnefer, çaresiz olduğunu söyledi. Fakat yine de fil bakıcısı Mahmud Filci Üneys ile dost olduğunu belirtti. Zülnefer, Üneys'e haber gönderip Abdülmuttalib'i Ebrehe'ye iyi tanıtmasını ve onunla görüşmesini sağladı. Gerçekten de Üneys'in arabuluculuğuyla Ebrehe, Abdülmuttalib'e görüşme izni verdi. Abdülmuttalib, Kureyş reisi olarak heybetli ve vakur görünüşüyle tanınırdı. Ebrehe, Abdülmuttalib'i görünce saygı duyarak tahtından inip yanına oturdu, gelmesinin sebebini sordu. Abdülmuttalib, Ebrehe'ye beklendiği gibi Kabe'yi yıkmaktan vazgeç demek yerine, sakin bir şekilde yalnızca ordunun gasp ettiği 200 devesini geri istediğini söyledi. Bu istek Ebrehe'yi şaşırttı. Ebrehe, Abdülmuttalib'e hitaben, "Seni ilk gördüğümde şahsiyetli bir adam zannetmiştim ama şimdi sadece kendi develerini dert ettiğini görüyorum."
Oysa ben senin ve atalarının ibadet ettiği Kabe'yi yıkmaya gelmişim, sen bundan bahsetmiyorsun bile, diyerek hayretini dile getirdi. Bunun üzerine Abdülmuttalip meşhur cevabını verdi. Ben develerin sahibiyim, Kabe'nin de bir sahibi var. O Allah elbette kendi evini korur. Ebrehe, sen bilirsin, o artık onun meselesi, diyerek daha fazla tartışmaya girmedi. Abdülmuttalib'in bu teslimiyetli tutumu karşısında Ebrehe onun develerini iade etti. Bu görüşme esnasında Kureyş'ten bazıları Ebrehe'ye Hicaz topraklarının gelirinden bir kısmını vermeyi teklif edip saldırıdan vazgeçirmeye çalışmışlarsa da Ebrehe bunu reddetmiştir. Abdülmuttalip Mekke'ye dönünce halka durumu anlattı ve şehri terk etmelerini öğütledi. Kureyşliler yaklaşan orduya karşı şehirde durmanın tehlikeli olduğunu anlayarak kadın ve çocuklarıyla dağlara çekilip sığındılar. Abdülmuttalip ve bazı ileri gelenler Kabe'ye giderek son bir kez dua edip Allah'tan yardım dilediler. Abdülmuttalip Kabe'nin kapı halkasına tutunup Allah'ım herkes evini korur, sen de kendi evini koru. Bu orduyu mukaddes evine galip kılma diyerek niyazda bulunduğu rivayet edilir. Duadan sonra Abdülmuttalip ve yanındakiler de dağa çıkarak olacakları izlemeye koyuldular. Fil vakası, Allah'ın müdahalesi. Ertesi gün Ebrehe saldırı için hazırlıklarını tamamladı. 571 yılının Muharrem ayının 17. günü bir pazar sabahı ordu harekete geçmeye hazırdı. Tam bu esnada daha önce esir alınmış olan rehber Nüfeil bin Habib gizlice filin yanına yaklaştı. İbni İshak ve diğer tarihçilerin rivayetine göre Nüfeil, fil bakıcısı kılığıyla Mahmud'un kulağını tutarak ona şöyle fısıldadı. Ey Mahmud, çök ve sakin dur. Zira sen Allah'ın mukaddes beldesindesin. Geldiğin yere sağ salim dön. Bu sözlerin ardından Nüfeil hızla dağa doğru kaçıp kendini emniyete aldı. İşte bu kritik anda Mahmud aniden çöktü ve yere yattı. Mahmud'un çökmesi Ebrehe'nin askerlerini şaşkına çevirdi. Süvariler ve filin sürücüleri onu kaldırmak için her yolu denediler. Filin kalkması için dövüldüğü, başına baltayla vurulduğu, hareket ettirmek için keskin zıpkınlar ve kancalı sopalar kullanıldığı rivayet edilir. Ne var ki Mahmud, Kabe yönüne doğru asla adım atmadı. Onu başka yöne çevirdiklerinde kalkıp koşuyor. Fakat tekrar Kabe istikametine döndürdüklerinde yeniden çöküyordu. Fil güneye, Yemen tarafına veya doğuya çevrilince hızla yürüdü ancak Mekke yönüne döndürülünce yine diz çöktü. Bu olay fil vakası mucizesinin ilk aşaması olarak görülür. Adeta Allah, Kabe'ye saldırmak isteyen devasa bir hayvanın iradesini kilitlemiştir. Mahmud'un ilerlemeyi reddetmesiyle uğraşan Ebrehe ve ordusu beklenmedik bir felaketle yüzleşmek üzereydi. Gökyüzünde bir anda sürüler halinde ebabil kuşları belirdi. Ebabil kuşları ve taş yağmuru ve üzerlerine kuşlar sürüsü gönderdi. Fil ordusunun Mekke'ye yaklaşamadığı bir anda ilahi mucize gerçekleşti. Ansızın deniz tarafından sürü halinde kuşlar belirdi. Kur'an'da bu kuşlardan ebabil kuşları olarak bahsedilir. Ebabil, sürü sürü gelen kuş demektir. Her bir kuş gagasında ve ayaklarında küçük taşlar taşıyordu. Kuşlar gökyüzünde topluca belirip Ebrehe'nin ordusunun üzerine bu taşları bırakmaya başladılar. Yağmur gibi yağan pişkin balçıktan sert taşlar, sicil taşları isabet ettiği asker ve filleri helak etti. Taşa hedef olan herkes hemen oracıkta ölüyordu. Taş isabet etmeyen az sayıda asker de panik içinde kaçmaya başladılar. Ordu bozguna uğramıştı. Sağ kalanlar geldikleri yoldan Yemen'e doğru can derdine düştüler. Ebrehe de bu taş yağmurundan nasibini aldı. Bir taş doğrudan Ebrehe'yi vurdu ve ağır yaralanmasına yol açtı. Kur'an'ın ifadesiyle onlar yenilmiş ekin yaprağı gibi imha edilmişlerdir. Tarihçiler ordunun büyük kısmının bu taş yağmuruyla parçalandığını, kurtulan az sayıda askerlerin de perişan halde Yemen'e döndüğünü yazar. Ebrehe'nin ölümü.
Ebrehe, vücuduna isabet eden taşlar yüzünden ağır yaralar aldı. Etleri lime lime dökülerek Sana'ya kadar can çekişerek ilerledi ve yolda göğsünden ikiye ayrılarak hayatını kaybetti. Böylece büyük bir kibirle Kabe'yi yıkmaya gelen fil ordusu tek bir taş bile Kabe'ye isabet edemeden helak olup gitti. Bu olağanüstü hadise İslam literatüründe fil vakası, ashab-ı fil olayı olarak anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 105. suresi olan Fil suresi bu olayı ibret verici bir misalle kısaca anlatır. Allah-u Teala Fil suresinde mealen şöyle buyurur: Rabbin fil sahiplerine, o fil ordusuna ne yaptı görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşları gönderdi. O kuşlar onlara pişmiş balçıktan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekin yaprağı gibi kıldı. Bu sure Mekkelilere Allah'ın beytini koruduğunu hatırlatmış ve aynı zamanda Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmesinden hemen önce gerçekleşen bu hadisenin ilahi bir hazırlık ve ikram olduğunu da göstermektedir.